Tantra'yı araştırmaya ilk başladığında insanın başına ilginç şeyler geliyor. Bir sürü kitap, bir sürü kavram, bir sürü farklı görüş. Meditasyonlar, nefes çalışmaları, enerji çalışmaları, farklı farklı teknikler. Ve bir süre sonra insan şunu düşünmeye başlıyor. Tamam da ben nereden başlayacağım? Belki de şu an tam bu noktadasın. Tantra ilgini çekiyor, anlamlı da geliyor, içinde bir şeyleri harekete geçiriyor. Ancak nereden başlayacağını bilmiyorsun. Neyse ki çok şanslısın. Çünkü bu kanalda Tantra'yı A'dan Z'ye en anlaşılır haliyle öğrenebileceğin bir video serisi var. Tantra'ya nereden ve nasıl başlanır? Bugün bu videoda tam olarak bunu konuşacağız. Çünkü çoğu insanın düşündüğünün aksine Tantra'ya başlamak için özel yeteneklere, özel bir inanca ya da özel bir yaşam tarzına ihtiyacın yok. İhtiyacın olan tek şey fark etmeye istekli olmak. Hazırsan başlayalım. Tantra serisinin buraya kadar olan videolarında Tantra'nın ne olduğunu konuştuk. Enerjiyi yanlış kullandığımızda hayatımızın nasıl tıkandığını gördük. Eğer o videoları izlemediysen mutlaka izle. Çünkü bu serinin videolarını sırayla izlemek sana Tantra konusunda maksimum faydayı sağlayacaktır. Tantra serisi oynatma listesinin linkini yukarıya bırakıyorum. Şimdi ise artık işin uygulama kısmına geçiyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi bilgi güzeldir. Ancak deneyime dönüşmediği sürece hayatımızı değiştirmez. Öncelikle çok önemli bir yanlışı düzelterek başlayalım. Birçok insan Tantra'ya başlamak için özel teknikler öğrenmesi gerektiğini düşünüyor. Oysa Tantra'nın başlangıç noktası teknikler değil, farkındalıktır. Bu ayrım çok önemli. Çünkü teknikler olmadan da farkındalık gelişebilir. Ancak farkındalık olmadan teknikler pek bir işe yaramaz. Tantra'ya başlamak isteyen birinin atması gereken ilk adım kendini gözlemlemeyi öğrenmektir. Dikkat et, kendini yargılamak değil, kendini analiz etmek değil, kendini eleştirmek de değil. Sadece gözlemlemek. Örneğin, bugün neden sinirlendin? Bugün neden enerjin düştü? Ya da bugün neden mutlu hissediyorsun? Çoğu insan bu soruları sormadan yaşar. Tantra ise işte tam burada başlar. Bugünden itibaren küçük bir deney yapmanı istiyorum senden. Gün içinde birkaç kez durup kendine şu soruyu sor. Şu anda ne hissediyorum? Bu ilk başta çok basit gelebilir ancak zamanla bu basit gibi görünen eylemin sonuçlarına şaşıracaksın dostum. Çünkü çoğu insan ne hissettiğini bile bilmeden yaşıyor. İkinci adım nefes. Hayatımız boyunca nefes alıyoruz. Hatta tüm yaşamımız boyunca aralıksız yaptığımız tek şey. Ancak çoğumuz
Nefes aldığımızın farkında bile değiliz. Birçok gelenekte nefes almak kutsallık derecesinde önemlidir. Çünkü nefes seni şu ana getiren en etkili yollardan biridir. Bunu şu an bile deneyebilirsin. Derin bir nefes al ve verirken sadece nefesini izle. Hepsi bu. Hiçbir şeyi değiştirmeye çalışmadan sadece fark et. Çünkü Tantra'nın başlangıcı karmaşık teknikler değil, basit farkındalıklardır. Üçüncü adım, bedenle yeniden bağ kurmak. Modern insanın en büyük problemlerinden biri zihnin içinde yaşamak. Bedenin değil, zihnin içinde yaşıyoruz. Sürekli düşünüyoruz, planlıyoruz, analiz ediyoruz. Sürekli ve sürekli. Ama bedenimizi hiç hissetmiyoruz bile. Tantra ise bizi yeniden bedenimize davet ediyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Örneğin yürürken yürüdüğünü gerçekten hissetmeye çalış. Söylediğim şey kulağa çok basit geliyor belki ama bir düşün. Çoğu zaman yürüyoruz evet ama otomatik pilotta yürüyoruz. Beden yürüyor ama biz zihnin içindeyiz. Milyon tane şey düşünüyor ve oraya odaklanıyoruz. Yürüdüğümüzün farkında bile değiliz. Şimdi artık yürürken ara ara bedenimize dönüp fark edeceğiz. Ben şu anda yürüyorum. Şimdi sağ ayağımı atıyorum. Şimdi sol ayağımı. Ellerim, kollarım da hareket ediyor. Kalp atışlarım biraz hızlandı. Nefes alıp verdikçe boğazım ve ciğerlerim açılıyor. Ayaklarım sanki biraz ağrıyor gibi. Rüzgar tenime değip geçiyor. Saçlarım da ahenkle dans ediyor. Gibi gibi. Bak ne yaptın? Bedenine döndün. Onunla bağlantı kurmaya başladın. Onu hissetmeye başladın. Ana döndün ve şu anın içindesin. Aynı şeyi diğer aktivitelere de uygula. Örneğin yemek yerken gerçekten yediğini hissetmeye çalış. Yemeğin tadını, sıcaklığını, boğazından geçip midene inişini. Hepsini gözlemle ve hissetmeye çalış. Duş alırken suyu hisset mesela. Suyun sıcaklığını, teninden akışını, seni rahatlatışını. Basit gibi görünüyor değil mi? Basit ama çoğu insan bunların farkında bile değil maalesef. Geldik dördüncü adıma. Dördüncü adım enerjiyi gözlemlemek. Burada kendi enerjini gözlemleyeceksin. Hangi insanlar seni yükseltiyor? Hangi ortamlar seni yoruyor? Hangi alışkanlıklar seni canlandırıyor? Hangi düşünceler enerjini tüketiyor? İşte bu noktada gerçek öğrenme başlıyor. Çünkü artık kitaplardan değil, kendi deneyiminden öğreniyorsun. Yalnız burada önemli bir uyarı yapalım. Bunları yaparken kendini asla zorlama. Her şey akışta olmalı. Birçok insan bu spiritüel gelişim olaylarını bir yarışa dönüştürüyor da o yüzden bu uyarıyı yapma ihtiyacı duydum. Kendini kasmaya hiç gerek yok.
Relax ve akışta olmalı her şey. Yaparken keyif almalısın. Gerekirse bir oyuna dönüştürmelisin bunu. Daha fazla meditasyon, daha fazla bilgi vesaire. Unutma, Tantra bir yarış değil, bir fark etme sürecidir. Bu minik uyarıyı da yeri gelmişken yapmak istedim. Bir çiçeği açmaya ya da bir ağacı büyümeye zorlayamayız. Her şey doğal akışında ve zamanı gelince olur zaten. İnsan da böyledir. Bazı şeyler zaman ister. Bu kanalda da bunu yapıyoruz zaten. Tantra'yı karmaşıklaştırmadan, abartmadan, gerçek hayatın içinde konuşuyoruz. Çünkü Tantra, mağaralarda yaşayan insanlar için değil, günlük hayatın içinde yaşayan bizler için. Bir sonraki videoda yine çok ilginç bir konuya değineceğiz. Tantra ve bilinçaltı. Fark etmediğin enerji döngüleri. Bu konuyu önemsiyorum ve bu serinin içinde mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazen enerjimizi tüketen şeyler dış dünyada değil, kendi içimizde çalışan görünmez programlardadır. Ve bunları fark etmediğimiz sürece aynı döngüleri yaşamaya devam ederiz. Eğer bu videodan hatırlanacak tek bir şey varsa o da şu olsun. Tantra'ya başlamak için başka biri olman gerekmiyor. Başka bir yere gitmen gerekmiyor. Başka bir hayat kurman da gerekmiyor. Çünkü başlangıç noktası zaten burada. Şimdi ve şu anda. Belki de aradığın yol sana hiç de uzakta değil. Bir nefes kadar yakınında. Ve artık senin onu fark etmeni bekliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere güzel dostum.